Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda Türkiye yollarında 1960'lı yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan, Türkiye'de taşımacılık sektöründe önemli bir yere sahip olan ve halk arasında 63 Dodge olarak bilinen Dodge, Fargo ve DeSoto markaları altında üretilmiş, özellikle Anadolu'nun zorlu yollarında bile kendilerini kanıtlamış, sağlamlıkları hem de dayanıklılıklarıyla adeta dönemin simgelerinden biri haline gelen Dodge 8 kamyonunun hikayesiyle sizlerle olacağım. Videoya geçmeden önce bu güzel video için sizden en az 5000 beğeni bekliyorum. Beğenip yorum yapıp bu kanalı daha da geniş kitlelere ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca hala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Hadi başlayalım. Her zaman merak konusu olmuştur. Dodge, DeSoto ve Fargo neden aynı araçları üretip birbirleriyle rekabet ediyordu? Türkiye'de özellikle Chrysler AŞ tarafından üretilen A serisi ve AS serisi kamyonlar da bu 3 marka adı altında üretilmiş ve satılmışlardır. Aynı özelliklere sahip olmalarına rağmen farklı markalarla piyasaya sürülmeleri Chrysler'in rekabet stratejisiyle açıklanabilir. Chrysler kendi alt markalarıyla birbirlerine rakip olup satışlarını arttırma amacı gütmüştür. Bu strateji aynı araçların farklı markalar altında pazarlamasını sağlamıştır. Bu üç markadan birisi olan Dodge 1928 yılında Chrysler tarafından satın alınmış bir markadır. 1900'lerin başında kurulan Dodge güçlü bir otomobil ve kamyon üreticisi olarak tanınıyordu. Chrysler bu satın almayla ürün yelpazesini genişletti ve Dodge'u hem binek otomobillerde hem de ticari araçlarda güçlü bir oyuncu olarak konumlandırdı. Böylece Dodge, Chrysler'in uzun vadeli stratejisinin merkezinde yer aldı. DeSoto ise yine 1928'de Chrysler tarafından kurulan bir markaydı. Dodge'un satın alınmasından hemen sonra orta sınıf segmentte daha fazla yer almak amacıyla geliştirilen DeSoto, Dodge'un üzerinde fakat Chrysler'in altında konumlandırıldı. Ancak talep azaldığı için 1950'lerin sonunda üretimi durduruldu ve 1961'de Amerika'daki faaliyetlerine son verildi. Bununla birlikte DeSoto markası Türkiye gibi bazı ülkelerde 90'lı yıllara kadar varlığını sürdürdü. Fargo ise yine 1928'de Chrysler tarafından ticari araç pazarındaki boşluğu doldurmak amacıyla kurulan bir markadır. Dodge kamyonları ABD'de oldukça popülerdi ancak Fargo bu kamyonların yeniden markalanmış versiyonu olarak uluslararası pazarda satışa sunuluyordu. 1970'lere gelindiğinde Fargo markası Kuzey Amerika'da kullanımdan kalktı ancak Latin Amerika, Asya ve Türkiye gibi bölgelerde uzun yıllar varlığını sürdürdü. Chrysler bu üç markayı 1928'deki genişleme stratejisinin bir parçası olarak farklı pazarlar ve segmentlerde konumlandırarak başarılı bir şekilde kullanmıştır. Dodge, DeSoto ve Fargo aynı araçları üretip farklı markalar altında satılması Chrysler'in hem ulusal hem de uluslararası pazardaki genişleme ve rekabet stratejisinin temelini oluşturmuştur. Türkiye'ye de bu markaların aynı stratejiyle gelmesi Chrysler'in araç ihracatında izlediği yöntemlerden biridir. Bu markalar 1950'li yıllarda Türkiye'ye ihraç edilmeye başladığında 3 farklı distribütör tarafından ülkemize ithal edilmiştir. Fargo markası Ruşenzat Rıza Sadıkoğulları firması tarafından ithal edilirken Dodge markası altında üretilen araçlar ise Tatko Otomobil Lastik ve Makine Ticaret AŞ tarafından ithal edilmiştir. DeSoto markası ise Çiftçiler AŞ tarafından ithal edilerek ülkemizde satışa sunulmuştur. Buradan şu çıkarımı yapabiliriz. Chrysler Türkiye'de farklı distribütörler aracılığıyla da rekabet ederek satışları arttırmayı hedeflemiştir. Bu dönemde birçok Chrysler markalı araç ithal edilmiş ve Dodge, Fargo, DeSoto markalı ticari araçlar Türk halkı tarafından oldukça benimsenmiştir. Bu araçlar arasında şüphesiz en çok sevilen model halk arasında 63 Dodge olarak bilinen Dodge, Fargo, DeSoto markalarının 8 modelidir. Gazetelerde etkileyici reklamlarla tanıtılan bu kamyonlar piyasaya çıktıklarında iddialı özelliklerle donatılmışlardır. Sağlam şasi yapıları, güçlü motor mekanikleri, diferansiyelleri ve dayanıklı şanzımanları sayesinde Anadolu'nun zorlu yollarında uzun yıllar boyunca Türk nakliye sektörüne hizmet etmişlerdir. 6 tekerli olarak piyasaya sürülen bu modeller ilerleyen yıllarda şasinin uzatılması ve dingil eklenmesiyle 8 ve 10 tekerli hale getirilmişlerdir.
63 Dodge Chrysler'in İngiltere'deki fabrikalarında üretilip ülkemize ithal edilmiştir. Genellikle bu kamyonlarda Leyland motorları kullanılırken bazı modellerde Perkins dizel motorlarda tercih edilmiştir. Hatta gazete reklamlarında da bu vurgulanmıştır. Reklamlarda kamyonların İngiliz dizel motoruna sahip olduğu belirtilmiş ve bu da DeSoto'nun, Dodge'un ve Fargo'nun o dönemde Leyland ve Perkins gibi İngiliz motor üreticilerinden motor kullandığına işaret etmiştir. Bu kamyonların reklamlarında şoför mahalli şasiler ifadesinin şasenin sağlamlığına ve sürücü kabinin dayanıklılığına dikkat çekmiştir. Kamyonların teknik özellikleri ise şu şekildeydi. Maksimum 70 ila 80 km/saat hıza ulaşabiliyorlardı. 5 ileri 1 geri şanzımana sahip olup Leyland motorları 4 ila 6 silindirli dizel motorlardan, Perkins motorları ise genellikle 3.8 litreden 6 litreye kadar olan hacimlere sahipti. Bu motorlar 70 ila 90 arası beygir gücünde kamyonlardı. O dönemin gazete reklamlarına göre 100 kilometrede 20 litre yakıt tüketimiyle üretim dönemini göz önünde bulundurduğumuzda iyi bir yakıt ekonomisine sahip oldukları söylenebilir. Ayrıca bu kamyonlar 5 ila 8 ton arasında yük taşıma kapasitesine sahiplerdi. Dodge kamyonları kemikli ve sağlam yapılarıyla Türkiye yollarında 60'lı yıllara gerçekten iz bırakmış birçok aileye geçim kaynağı olan bir kamyon modelidir. Özellikle Karadeniz'in Sarp engebeli dağ yollarında çok kullanılan bu modeller Türkiye'de Dodge kültürünün ya da Dodge hayranlığının başladığı model diye de anabiliriz. 60'lı yılların ortasından itibaren o dönemin Türk hükümeti tarafından araç ithalatına sınırlama gelince bu araçlar da artık ithal edilmemeye başlamıştır. Chrysler Türkiye pazarını kaybetmeme adına Türkiye'de ilk kamyon fabrikasını açarak Dodge, DeSoto, Fargo markalarıyla Türkiye'ye özgü A serisi kamyonların üretimine Türkiye'de başlayarak herkesin bildiği Dodge kamyonlar yolların tozunu attırmıştır. Bu modellerin o yıllardaki rakiplerine de değinmek istiyorum. Dodge bu yıllarda ağır ticari araç pazarında birçok rakiple karşı karşıyaydı. Dodge özellikle inşaat ve hafriyat sektöründe yaygın olarak kullanılan bir modeldir. Fakat Avrupa pazarında bu kamyon oldukça güçlü rakiplerle karşı karşıyaydı. Dodge'un karşısındaki en ciddi rakiplerden biri İngiltere menşeli Leyland Comet'ti. Leyland Motors Avrupa'da önemli bir ticari araç üreticisiydi ve Comet modeli sağlam yapısı ve güçlü dizel motoruyla inşaat ve taşımacılık işlerinde büyük bir güven kazanmıştı. Bu kamyon Dodge'un hedeflediği aynı segmente yer alarak doğrudan bir rekabet oluşturuyordu. Hatta Dodge modellerinin bazılarında Leyland motorları dahi kullanılıyordu. Leyland kamyonları sağlam yapıları ve sağlam motor seçenekleriyle Dodge'un en büyük rakibiydi. İngiltere'deki bir diğer güçlü rakip ise Bedford modeliydi. General Motors'un İngiltere kolu olan Bedford, S tipi modeliyle özellikle hafriyat işleri için uygun damperli kamyonlar üretmiştir. Bu kamyonlar Avrupa'nın pek çok yerinde yaygın olarak kullanılmış ve Dodge'a karşı güçlü bir alternatif oluşturmuştur. Almanya'da ise Mercedes-Benz L3500 modeli Dodge'un önemli rakipleri arasındaydı. Mercedes-Benz'in mühendislik konusundaki itibarı L3500 modeliyle bir kez daha kendini gösteriyordu. Hem sağlam yapısı hem de dayanıklı dizel motorları sayesinde Mercedes kamyonları Avrupa genelinde büyük bir popülerlik kazanmıştı. L300 özellikle ağır hizmet sektöründe Dodge'a göre oldukça önde bir kamyon modeliydi. Kuzey Avrupa'da ise İsveç merkezli Volvo L395 yani Titan modeli Dodge'un karşısına çıkan bir diğer önemli rakipti. Volvo Trucks sağlam ve güvenilir kamyonlarıyla tanınıyordu. Titan modeli özellikle soğuk hava şartlarında dayanıklılığı ve yüksek performansıyla Dodge'a karşı güçlü bir rakip olmuştur. İtalya'da ise Fiat 682 Akdeniz bölgesinde büyük bir pazar payına sahipti. Fiat 682 güçlü dizel motorları ve dayanıklı şasisiyle Dodge'un Avrupa'daki rekabetinde önemli bir katkıda bulunuyordu. İtalyan inşaat ve taşımacılık sektöründe yaygın olarak kullanılan bu model Dodge'un bölgedeki pazar payını oldukça zorlamıştır. Fransa'da da rekabet oldukça yoğundu. Renault'un Gallian ve Savim SG2, SG4 modelleri Fransa'nın yerel ticari araç pazarında Dodge'a karşı önemli iki rakipti. Özellikle hafriyat ve inşaat sektöründe bu kamyonlar Dodge'un en önemli rakiplerinden birisiydi. Almanya'dan bir başka rakip olan Magirus hava soğutmalı dizel motorlarıyla ünlüydü. Bu teknolojik avantaj Magirus'un Dodge'a karşı ciddi bir rekabet oluşturmasına yardımcı oluyordu. Avrupa'nın birçok yerinde Magirus kamyonları inşaat sahalarında Dodge ile başa baş bir mücadele içerisindeydi. Sonuç olarak
olarak Dodge kamyonları 1955 ile 1965 yıl arasında Avrupa pazarında yer bulmaya çalışırken Leyland, Bedford, Mercedes-Benz, Volvo, Fiat, Renault, Magirus gibi güçlü rakiplerle mücadele etmek zorunda kaldı. Her bir marka kendi pazarında ve segmentinde farklı avantajlarla öne çıkıyordu. Bu dönemde Dodge'un Avrupa'daki pazar payını arttırma çabası kıtadaki yerli üreticilerin köklü ticari araç sektörüne karşı zorlu bir rekabetle geçmiştir. Aynı durum Türkiye için de geçerliydi. Birçok araç Türkiye'ye ithal ediliyor ve Türk pazarında da Dodge markası diğer rakiplerle mücadele etmek durumunda kalıyordu. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka tarihi araç videosu ile tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.